Defineci Yusuf Agopyan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda rahmetli dedem Agop'un, bana küçükken verdiği kendi el yazısıyla kaleme aldığı günlüğünde yazan, gerçek bir konudan bahsetmek istedim. Bu çok uzun bir konudur ama sizlere bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Bölüm 1, Hazine Avı başlıyor. Agop dedem, defineciliğin en kıdemli isimlerinden biriydi. Ermeni kökenliydi ve yaşlılığının verdiği tecrübeyle bilgelik dolu biri olarak, geçmişte birçok hazine keşfi yapmıştı. Etrafında toplanan ekibiyle birlikte, atalarından kalan son derece değerli bir hazineyi bulmak için heyecanla bekliyordu ve ekibine konudan bahsedip onunla birlikte bu tehlikeli ve son derece gizem dolu yolculuğa çıkmak isteyip istemediklerini sordu ve ekibinin de onayıyla işe koyuldular. Agop dedenin yanındaki, yani ekibindeki, Zaur, büyü ve sihirler konusunda uzmandı, bilmediği veya çözemeyeceği bir tılsım veya büyü yoktu, siyah cübbesi ve gizemli gözleriyle, ekibin gizemli ve kehanet dolu yanını temsil ediyordu. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş güçlü büyülerin izini sürmek onun en büyük tutkusuydu. Dadaş, ekip içerisindeki duygusal bir bağlantıya sahip olan biriydi. Tarihi bilgisi ve hisleri olağanüstüydü. Tehlikeyi önceden hissedebilen bir güce sahip olmasıyla, ekibe ileri görüşlülük katıyordu. Dadaş, atalarının bilgeliğiyle yetişmiş biriydi ve geçmişin sırlarını çözmek için can atıyordu. Korkusuz ve cesur Kerkavuz ise, ekibin gücü ve koruyucusuydu. Uyuduğunda rüyalarında geleceği görebilen bir güce sahipti ve tehlikeleri önceden tahmin edebiliyordu. Kendine güveni tamdı ve ekibin moral kaynağıydı. Onun hızı ve cesareti, ekibin en zorlu durumlarda bile başarıya ulaşmasını sağlayacaktı. Ve son olarak, Agop dedenin en sadık dostu Simoş. Bu akıllı ve güçlü defineci köpek, onlara her zaman yardım etmek için bekçilik yapıyordu. Kurt sürülerine karşı durabilen cesareti ve sadakatiyle, Agop dede ve ekibinin en büyük destekçisiydi. Simoş, ekibin en zorlu maceralarında bile yanlarından ayrılmazdı. Cüsse olarak çok büyük, ihtişamlı, kırmızıya yakın göz rengiyle adeta bir kalkan oluyordu ekibe, tam bir güven ve huzurun simgesiydi ekipte. Bölüm 2, Maceranın Başlangıcı. Agop dede ve ekibi, atalarından kalan çok değerli bir hazineye ulaşmak için yola koyuldular. İlk ipuçlarını, define işaretlerini takip ederek, eski bir haritada gösterilen yerlere doğru ilerlediler. Ancak, henüz neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Yolculukları boyunca, zorlu doğa koşullarıyla karşılaştılar. Dağlar, ormanlar ve çöllerin olduğu sessiz ve sisli yerler onları bekleyen tehlikelerdi. Buralarda her an tetikte olmak ve her yerden her an bir tehlikenin gelebileceğini ve onların hayatlarının gerçekten de çok büyük bir muammanın içinde riskte olduğunu biliyorlardı. Bölüm 3, Gizemli Engeller. Ancak, Agop ve ekibinin yolculuğu ilerledikçe, karşılarına çıkan engeller giderek daha gizemli ve tehlikeli hale geliyordu. İlk engel, eski bir tapınağın içinde saklı olan zorlu bir labirentti. Bu labirent, geçmişte tapınağı ziyaret edenleri korumak için kurulmuştu ve hazineye ulaşmak için doğru yolu bulmak gerekiyordu. Ama labirent öyle bir yapılmıştı ki, orada yolunu kaybedersen asla bir daha yolunu bulamayacağın şekilde yapılmış ve hatta labirentin içinde, kime veya neye ait olduğunu anlayamadıkları çok fazla kemik ve kalıntılarla doluydu. Ekipteki Zaur, büyü ve sihirlerle ilgili bilgisi sayesinde labirentin gizemlerini çözmeye çalıştı. En önce Akib'in koruyucusu olan kızıl gözlü Simoş vardı, türlü büyüler ve sihirli sembollerle dolu koridorlarda ilerlerken, ekip üyeleri birbirlerine sıkı sıkıya tutunarak ilerliyordu ki o karanlıkta birbirlerinden kopmadan tek bir vücut olarak kalabilmeleri için. Dadaş, labirentin duvarlarından gelen ince titreşimleri hissediyor ve ekibi tehlikelerden önceden uyarıyordu. Simoş'un gözleri o karanlıkta adeta kırmızı bir ışık gibi onlara yol gösteriyordu. Yürümeye devam ettiler
ve sonunda, uzun bir mücadeleden sonra, ekip labirentin merkezine ulaştı. Orada atalarından kalan ipuçlarını taşıyan bir tablet buldular. Tablet, hazineye giden yolu gösteriyordu, ancak başka ölüm kokan engelleri aşmaları da gerekecekti. Bölüm 4, Tehlikelerle dolu keşifler. Agop Dede ve ekibi, hazineye ulaşmak için, ortak bir fikirde buluşup, tabletin gösterdiği rotayı takip etmeye başladılar. Yollarına çıkan tehlikeler ve tuzaklarla karşılaşsalar da, her biri kendine has yeteneklerini kullanarak bu engelleri aşmayı başardı. Ve bir gizemli sisle kaplı ve rutubetli bir ormana çıktılar, ama hiçbir şekilde durmak istemiyorlardı, çünkü istek ve azim vardı ve bu yola baş koymuşlardı. Saur, yanlarında bulunan gizemli bir ormanda geçitler açabilmek için büyüsünü kullandı. Ağaçların arasından geçen, adeta birdenbire peydah olan, gizli bir yol buldu ve ekibin diğer üyelerini güvenli bir şekilde ormandan geçirdi. Dadaş, ormanda yüksek bir duvarın altında bir kapının varlığını hissetti ve tarihi bilgisiyle, kilitli kapıların ardındaki gizli geçitleri buldu ve açtı. Kerkavuz, korkusuzluğu ve hızıyla kapının ardındaki tuzaklardan kaçınmayı başardı ve ekibi tehlikelerden korudu. Sonunda, ekip derin bir mağaraya ulaştı. Mağaranın içinde, altın sayfalı ve elmaslarla süslenmiş bir kitap bulunduğunu öğrendiler. Ve zaten aradıkları asıl şey de buydu, bu kitap, gerçek hazineye ulaşmaları için kilit bir bilgi kaynağıydı. Ancak, mağaranın içindeki tuzaklar ve canavarlar ekibin karşılaşacağı en büyük tehlikelerdi. Bölüm 5, Kararlılık ve Dayanıklılık. Mağara içerisindeki tehlikelerle karşılaşacak olan ekip, her birinin yeteneklerini ve güçlerini en üst düzeyde kullanmak zorundaydılar. Agop Dedenin korkusuz liderliği ve ekibin kararlılığı, onları tehlikelerle dolu mağarada ilerletti. Saur, büyü ve sihirlerini kullanarak canavarları ve ne olduklarını göremeyip hatta varlıklarından bile haberdar olmadıkları o yaratıkları etkisiz hale getirdi ve yol açtı. Kerkavuz, hızı ve gücüyle ekibi korurken Dadaş, tarihi bilgisiyle tuzakları anlamlandırdı, çözdü ve güvenli ve doğru geçişler sağladı. Sonunda, ekibin karşısına bir kaya yığını çıktı. Agop Dede, kaya yığınının ardında gerçek hazineye ulaşacaklarını hissetti. Uzun yıllar boyunca kazandığı deneyim ve sezgileriyle, kaya yığınının nasıl hareket edeceğini ve gizli geçidi ortaya çıkarmanın yolunu bulmak için tüm ekibin bir fikrini aldıktan sonra kendi kararını verdi ve sonunda buldu. Kaya yığınındaki mekanizmaları etkileyen Agop Dede, sonunda büyük bir gürültüyle kaya yığınının hareket ettiğini gördü. Ardında, her biri değerli taşlarla süslü muhteşem bir odanın ortaya çıkmasıyla ekibin gözleri parladı. Herkes adeta dona kalmıştı, hiç kimse bir şey söylemeden birbirlerine bakıyorlardı, sanki bir kuvvet onları etkisi altına almıştı. Bölüm 6, Definenin Parıltısı. 2000 yıllardır aradığı hazine, sonunda gözlerinin önündeydi. Altın sayfalı kitap, elmaslarla süslü mücevherler ve daha birçok değerli eşya, odanın etrafını süslüyordu. Agop Dede ve ekibi, heyecanla bu muhteşem manzarayı seyretti. Ancak hikaye burada bitmiyordu. Altın sayfalı kitabın üzerindeki binlerce yıllık tozu silip, kitabın içini açıp incelediklerinde, başka bir gizemle karşılaştılar. Kitap, defineyi bulmak için başka bir yolun olduğunu ve bu yolun sonunda büyük bir sınavın onları beklediğini anlatıyordu. Ekibin cesaretine, sadakatine ve bilgeliğine ihtiyaçları olacaktı, asıl iş şimdi başlıyordu. Bölüm 7, Sınavın Kehaneti. Agop Dede ve ekibi, altın sayfalı kitaptaki sınavın ayrıntılarını incelemeye başladı. Kitap, onları bir antik tapınağa götüreceğini ve orada tarihi ve tehlikeli bir sınavın onları beklediğini söylüyordu. Bu test, sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda bilgeliklerini ve sadakatlerini de sınayacaktı aslında. Ve bu yolda yolculuklarını sürdüren ekip, sonunda antik tapınağa ulaştığında,
muazzam bir heyecanla karşılaştılar, sanki kalpleri yerlerinden fırlayacakmışçasına çarpıyor, acaba ne ile karşılaşacağız diye düşünüyorlardı. Tapınağın her yeri, gizemli semboller ve tarihi figürlerle doluydu. Agop dedenin liderliğinde, ekibin her bir üyesi tapınağı keşfetmeye başladı, çok dikkatli ve yavaşça ilerleyip, her figürü ve objeyi dokunmadan, hareket ettirmeden inceliyorlardı. Bölüm 8, Sınavın Başlangıcı. Tapınak içinde ilerleyen ekip, her adımda yeni bir sınavla karşılaştı. Her odada farklı zorluklar, gizemler ve bulmacalar vardı. Agop dedenin deneyimi ve ekibin birlikte çalışması, bu sınavları zor da olsa aşmalarını sağladı. İlk sınavda, ekip, bir labirentin içine girdi. Duvarlardaki semboller ve işaretler, doğru yolu bulmaları için ipuçları sunuyordu. Zaur'un büyüleri ve Dadas'ın sezgileri, labirentin gizemlerini çözmelerine yardımcı oldu. Kerkavuz, ekibin önüne çıkan tuzakları etkisiz kılarken, kızın gözlü Simoş, sadakatiyle ve heybetiyle onlara rehberlik etti. Labirenti başarıyla aşan ekip, ikinci sınavda antik bir puzzle ile karşılaştı. Taşların üzerindeki sembollerin doğru kombinasyonunu bulmak için kafa yoran ekip, bir araya gelerek farklı perspektiflerden yaklaştılar, değişik bakış açıları ile çözümlemeler yaptılar, Zaur, gizemli sembollerin anlamını çözdü ve doğru kombinasyonu buldu. Taşlar yerine yerleştirildiğinde, gizli bir geçit açıldı. Bölüm 9, Sadakat ve Dayanışma. 2000 tapınaktaki sınavı devam ederken, sadakat ve dayanışma önemli bir rol oynadı. Her zorluğu birlikte aşan ekip üyeleri, birbirlerine güvendikçe ve birlikte çalıştıkça daha da güçlendiler. Bir sonraki sınavda, ekibin karşısına güçlü bir koruyucu çıktı. Agop dedenin bilgeliği, Zaur'un büyüleri ve Dadas'ın hisleri birleşerek, koruyucunun zayıf noktalarını keşfettiler. Kerkavuz'un cesareti ve Simoş'un sadakati, koruyucuyla mücadelede ekibe destek oldu. Birlikte çalışarak, koruyucuyu alt etmeyi başardılar. Bölüm 10 Definenin Ödülü. Sonunda, ekibin tapınaktaki sınavları tamamlandı. Karşılarında muhteşem bir oda belirdi. Define sandıkları ve değerli taşlarla süslü hazineler, odanın her köşesini kaplıyordu. Altın sayfalı kitaptaki kehanet gerçekleşmişti. Agop dede ve ekibi, defineye yaklaştıklarında, önlerinde yükselen ışıklı, her yeri aydınlatan, bir platform belirdi. Platforma adım attıklarında, her bir üye kendi özel yeteneklerini ve bilgeliğini kullanarak platformu etkinleştirdi. Bölüm 11, Hazinenin Işıltısı. Birlikte platform etkinleştiğinde, Agop dede ve ekibi yavaşça yukarı doğru yükselmeye başladı. Işıkla dolu bir boşlukta asılı kalan hazineye doğru ilerlediler. Değerli taşlarla süslenmiş sandıklar, altın sayfalı kitap ve diğer mücevherler gözlerini kamaştırıyordu, artık kelimeler yetersizdi. Ekip, hazineye ulaştıklarında büyük bir sevinç ve hayranlık içindeydiler. Agop dede, binlerce yıl süren arayışın sonunda nihayet amacına ulaştığını hissediyordu. Her bir üye, emeklerinin ve mücadelelerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyordu. Ancak, hazineyi ele geçirmek sadece bir zaferin başlangıcıydı. Agop dede ve ekibi, bu değerli hazinenin koruyucusu olmak için söz verdi. Defineyi kullanarak bilgeliklerini artıracak, topluma yardım edecek ve geçmişlerinden gelen mirası koruyacaklardı. Bölüm 12, Yeni Maceralar. Defineye ulaşmanın getirdiği zaferin ardından, Agop dede ve ekibi yeni maceralara atılmaya karar verdiler. Bu sefer, defineciliğin ve arkeolojinin sınırlarını zorlayacakları daha büyük keşiflere yelken açacaklardı. Yeni araştırmalar, kayıp kıtaların gizemlerini, antik medeniyetlerin sırlarını ve dünya üzerindeki diğer hazine avcılarının peşine düşecekleri büyülü yerleri keşfetmelerini sağladı. Agop dedenin liderliğindeki ekip,
geçmişin izlerini takip ederek yeni bulmacaları çözecek ve daha fazla hazineyi ortaya çıkarmak için büyük tehlikelere meydan okuyacaklardı. Simoş, sadık dostlarıyla birlikte her seferinde yeni maceralara katılacak ve onları tehlikelerden koruyacak güçlü bir defineci köpek olarak yerini alacaktı. Her bir üye, kendine özgü yetenekleri ve bilgileriyle ekibe katkıda bulunacak ve birlikte çalışarak her engeli aşacaklardı. Sonuç olarak, Agop Dede ve ekibi, atalarından kalan hazine gömüsünün peşine düşerek bir dizi zorlu sınavı başarıyla aşmışlardı. Yıllar süren arayışın sonunda, değerli hazineleri ele geçirip onları korumak için yeni maceralara yelken açmışlardı. Defineciliğin gizemli dünyasında, birlikte çalışarak ve güçlerini birleştirerek daha birçok hikayeye imza attılar. Bölüm 13, Sonsuz Maceraların Başlangıcı. Agop Dede ve ekibi, yeni maceralara atılmak için heyecanlı hazırlıklarını tamamladı. Defineciliğin ve arkeolojinin büyülü dünyasında, bilinmeyenlerle dolu birçok yer keşfedilecek ve sırlar ortaya çıkarılacaktı. İlk durağımız antik bir ormanın derinlikleriydi. Ekip, kayıp bir medeniyete ait olduğu söylenen esrarengiz bir tapınak bulmak için bu ormanda araştırmalar yapmaya başladı. Zaur'un büyüleri, ekibe tapınağın yerini göstermek için büyük bir yardım sağladı. Tapınakta birçok tuzak ve bulmaca vardı. Dadas'ın tarihi bilgisi ve hisleri, ekibin doğru yolu seçmesine yardımcı oldu. Kerkavuz'un hızı ve cesareti, tuzaklardan kaçarken ekibi korudu. Agop Dede'nin definecilik deneyimi ve bilgeliği, bulmacaları çözmeleri için ipuçları sağladı. Sonunda, tapınakta gizli bir oda keşfedildi. Bu odada, antik medeniyete ait önemli bir belge koleksiyonu bulunuyordu. Agop Dede ve ekibi, bu belgeleri incelerken medeniyetin sırlarına dair önemli ipuçları elde ettiler. Bu keşif, yeni maceraların kapısını daha da açmıştı. Bölüm 14, Günışığı Adası'nın Sırrı. Agop Dede ve ekibi, bir sonraki maceralarında efsanevi Günışığı Adası'nı keşfetmeye karar verdiler. O adanın, defineciler arasında çok sayıda hikaye ve efsaneyle çevrili olduğu biliniyordu. Gerçek mi yoksa sadece bir efsane mi olduğunu öğrenmek için adaya doğru yola çıktılar. Arada, bir mağara girişine kadar uzanan tehlikeli bir ormanda ilerlediler. Simoş, kurnazlığı ve keskin koku duyusuyla ekibi tehlikelerden korudu. Zaur'un sihirleri ve Dadas'ın hisleri, adada yaşanan doğal olayları kontrol etmelerine yardımcı oldu. Mağaraya girdiklerinde, karşılarında devasa ve çok kollu girişler belirdi. Mağaranın içinde ilerlerken, ekibin dayanışması ve birbirlerine olan güveni önemli bir rol oynadı. Agop Dede'nin yönlendirmeleri ve bilgeliği, ekibi doğru yolda tuttu. Sonunda, mağarayı başarıyla aşan ekip, Günışığı Adası'nın ortasında gizemli bir tapınak buldu. Tapınak, adanın tam merkezinde yarısı zeminin altında ve yarısı da dışarıda olacak şekilde inşa edilmişti. Evet arkadaşlar, eğer devamının gelmesini istiyorsanız yorumlardan belirtiniz. Allah'a emanet olun.